Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için muhteşem bir turşu paylaştım. Hem yapımı çok basit hem de çok lezzetli oluyor. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle bir kaseye 3 yemek kaşığı kaya tuzu ve üzerine 2 su bardağı sirke ilave ediyorum ve kaya tuzu eriyene kadar karıştırıyorum. Bu işlemi önden yapmamızın nedeni tuzun erimesini sağlamaktır. Burada tam olarak 3 kilogram domates, 1 kilogram biber var. Hepsini yıkayıp temizledim. Biberlerin başlarını bu şekilde ellerinizle kolaylıkla kırabilirsiniz. Tarifimde ayrıca bir baş sarımsak, bir demet de maydanoz kullanıyorum. Domatesleri küçük küçük doğruyorum. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar lezzetli olacaktır. Bu arada ben domateslerin kabuklarını soymadım. İsteyen takipçilerim kabuğunu soyabilir ama soymadan yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerim, yorum kısmına kalp emojisi olabilir, tarifim hakkında fikirleriniz olabilir, yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Domateslerin tamamını doğradıktan sonra büyük bir kaba ya da çiğ köfteli eline boşaltıyoruz. Biberleri de küçük küçük doğruyorum. Ne kadar küçük doğranırsa o kadar lezzetli olacaktır. Bu arada ben biberlerin tamamını tatlı kullandım. İsterseniz yarısını acı biber de kullanabilirsiniz. Bir demet maydanoz kullanacağım. Yine maydanozları da küçük küçük doğruyorum. Bir baş sarımsak kullandım. Yine sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Ve artık tüm malzemeleri doğradım. Videomun başında hazırlamış olduğum sirke ve tuz karışımını ilave ediyorum. Bir su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olacaktır. Hepsini karıştırıyoruz.
Kapakları da kaynatmam gerekiyor. Ben kapakları 5 dakika boyunca kaynattım. Artık turşu hazır. Çok lezzetli oldu. Ben önden tadına baktım, çok lezzetliydi. Bu arada ben şişelerimi sterilize etmiştim. Kavanozlara turşuları dolduruyorum. Öncelikle bol taneli kısımlarını alıyorum. Daha sonra suyunu da kavanozlara pay edeceğim. Kavanozları çok büyük tercih etmedim. Çünkü kavanozu açtığınızda 2 gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. O yüzden ne kadar küçük kavanoz olursa o kadar iyi olacaktır. Öncelikle bol tane olarak kavanozları doldurmuştum. Kalan suyunu da kavanozlara pay ediyorum. Beş dakika boyunca kaynatmış olduğum kapakları bir havlu ile kuruluyorum ve hemen kavanozun kapağını kapatıyorum. Kavanozun kapağının sıkıca kapandığından emin olmamız gerekiyor. Kapağı tam kapatmazsak hava alır ve bozulur. O yüzden bu çok önemlidir. Ve artık turşularımız hazır. Gerçekten çok lezzetli oldular. Hemen buzdolabına kaldırıyorum. Dışarıya bırakmayın, kesinlikle tavsiye etmiyorum. En güvenilir yer buzdolabıdır.
buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. İçerisinde zeytinyağı olduğu için biraz donma olabilir ama dışarıya çıkardığınızda zeytinyağı eriyecektir. Canınız ne zaman isterse çıkarıp tüketebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarif daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.